Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video çekimimizde de sizinle bu motifli bluzu çalışacağız. Mevsimlik bir bluz. İpim şöyle 50 gramlık bir ip. 450 gram ip gitti. Şişim de 4,5 numara şiş. Önce bluzumuzun motiflerini yaptık. Kollarında şu kısmını önce yaptık. Daha sonra kolunu ördük. Önümüz 105 ilmek, arkamız 94 ilmek. Kendinden şöyle V yaptım ben. İsterseniz V'yi açıp sonradan haroşasını örebilirsiniz. 15 tane yakada kesme yaptım. 24 tane kolda kesme yaptım. Şu kısmı da şöyle kendinden V'si geliyor. Bir sırada sık iğne ile daha sonra gittim. Kollarımızda 62 ilmeğe kadar çıktım. Burası 42 ilmek. 6 sırada bir artırarak 62 ilmeğe kadar çıktım. Arkamızda etek ucu motifli. Şimdi bu dizimize başlayalım arkadaşlar. Bu dizimize arkadaşlar motif yaparak başlıyoruz. Şimdi bir tane motifin yapılışını göstereyim. Normal sihirli halkamızı yapıyoruz. 2 kere doladım. Tığımda 3,5 numara tığ. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Şu ipimi sıkıştırıyorum. İlk yaptığım zincire bunu birleştiriyorum. Koparıyorum. Bu motifleri isterseniz iki renkli, istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Bütün bu 12 tane trabzanın aralarına yapacağız. 1, 2, 3 zincirle çıktım. Arada zincir çekmiyorum. Hemen hatta kelebeğimizi yapalım. Arada bir zincir çekelim. Kelebeğimizi yapalım buraya. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden diğer boşluğa ikinciyi çekmedim tığımda. Bir daha batıyorum. Bir kere çektim. İkinci de hepsini beraber. Tekrar tığıma doluyorum. Zincir yok. Yanındaki boşluğa bir kere de çıktım. Sonra hepsini beraber. Şuraya kelebeğimizi yaptık. 2 tane yaptık. Şimdi yine zincir çekmeden buraya kelebeğimizi yapacağız. Kelebekleri yaparken 2 zincirle yapıyorum. 2 kere de çıkıyorum. Araya bir zincir. Aynı boşluğa tekrar yapıyorum. Şimdi doluyorum tığıma.
Zincir çekmeden yanındakine bir. İkinciyi çekmedim. Beraber çekiyorum. Şimdi yanındaki boşluğa yine bir kere daha yapıyorum. Hepsini beraber çektim. Yani kelebeklerin arasında 2 tane şöyle ikili trabzan var. Tekrar tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa kelebek yapacağım. 2 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane daha. Zincir çekmeden tığıma doluyorum. Yanındaki trabzanları yaparken birinciyi çekiyorum, ikincileri hep beraber. Zincir çekmeden şöyle ikinciyi çekmiyorum. Sonra hepsini beraber. Kelebeğimizi yaptık. 2 tane yaptık. Şimdi buraya yine kelebek. 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Tığıma doluyorum. 2 tane de beraber çektim. Yanındaki boşluğa 2. Şimdi şu ilk başladığımız noktaya birleştiriyoruz. Şu fazlalıklarımızı bir keselim. Bunları yürüttüğümüz için rahat kesebiliriz. Şimdi 3. rengime geçiyorum. Yine şuradaki herhangi bir kelebeğin ortasından başlıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bir zincir, aynı yere yine ikili trabzan. Zincir çekmeden yanındaki boşluğa giriyorum. Sonra hepsini beraber. Zincir çekmeden yanındaki boşluğa ikincileri beraber. Tekrar zincir çekmeden bu sefer 3 tane oldu. Yine zincir çekmeden buradaki kelebeğin ortasına yine 2 arada bir zincir, kelebeğimizin diğer yarısını. Şimdi zincir çekmeden buradaki boşluğa 1 ve 2. Üç tane yaptıktan sonra zaten kelebeğimize geldik. Üç tane yaptıktan sonra yine kelebeğimizi yapıyoruz.
3 tane de bu araya ikili fıstık gibi, birini çekiyorum, ikincisi tığımda, tekrar bir kere, sonra hepsini beraber. İlk yaptığımız yere de birleştiriyoruz. Şimdi ana ipimize geçiyoruz. Son sırayı ana ipimizde yapacağız. Bluzimiz ne renkse o iple. Şimdi bu sıra aralarda zincir çekeceğiz. 2 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar fıstığımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört tane teklimizi yaptık. Şimdi zaten kelebeğimize geldik. Bir, iki tane yapıyorum. Şimdi ilk motifini yaparken bütün etrafını dolanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane motif olacak benim bluzimin önünde. Tabi siz bunu bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu eklemesini de yapalım. Kelebeğin yarısını yaptım. 2 tane trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Diğerin tam ortasına batıyorum, birleştiriyorum. 1, 2 zincir daha çektim. Kelebeğimi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şunun direkt ortasına batıyorum. Tekrar bir zincir. Bir zincir. Dediğim gibi bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. İki renkli de yapabilirsiniz. Motifinizi tek renk de yapabilirsiniz. Ben sadece etek ucunda böyle bir renk olsun diye birkaç renk kullandım. Artık iplerimi kullandım. Şimdi kelebek yerine geldik. Önce 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Karşı taraftaki zincirin ortasına birleştirdim. Kalan 2 trabzanımı yapıyorum ve örneğime devam ediyorum. Tabii ilk motifi yaparken komple önce kırmızı ile bir etrafına gideceğiz. Eklemeler ikinci, üçüncü ve dördüncü 5 motifte yapılacak. Bir zincir çekiyorum.
Evet, ilk başladığımız noktaya birleştiriyorum. Motiflerimizi şöyle ekledik. Şimdi hiç ipimi koparmadan şu ortaya kadar ipimi bir yürütüyorum. Bir, iki, üç zincirle şu aralara batarak bu sırayı bütün şu boşluklara batarak bir delik sırası oluşturuyoruz. Bütün bu boşluklara batarak bu sırayı gidiyoruz. Bir, iki, üç zincirle geri dönüyorum. Şimdi buralara bu yaptığımız deliklerin içine ikili trabzan yapacağız. Aralarda bir zincir. Böyle bütün delikleri trabzan yaparak bu sırayı da gidiyoruz. Şimdi ikili trabzan yaparak geldim. 34 tane ikili trabzanım oldu. Ama ben şuraya bir tane daha yapmak istiyorum. ...35'e tamamladım. Geri dönüyorum. Şimdi önce 2. Sonra şu boşluğa 2 tane. Başımız 4 oldu. Bir zincirle diğer boşluklara. Bir ikinci sıradayız. Bir sıra daha yapıp gelelim. Evet, motiflerimden sonra 1 2 3 sıra trabzan sırası yaptım ikili. Şimdi buradan ilmek alacağız. Artık şişimize geçiyoruz. Şişim 4,5 numara şiş. Şimdi bütün şu trabzanların tepelerinden şöyle araya giriyorum zincirden. İlmek alıyorum. Bu şekilde bütün bu sıramızın sonuna kadar ilmeğimizi alalım. Evet, şuradaki bütün ilmeklerden yani zincirlerden ilmek alarak geldim. Benim önümde 105 ilmek oldu.
Fakat arkayı alırken bir 10 tane aralardan atlayarak ortalama bir 10 ilmek falan eksik yapalım. Şimdi bu 105 ilmeği, artık burası örgümüzün tersi olduğu için motiflerimizin de tersi. Ters olarak başlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi burası ters örgü, bu taraf düz örgü. Bu şekilde bluzimizi ne kadar uzunlukta istiyorsak o boya kadar dümdüz öreceğiz. İlmek aldıktan sonra şöyle santimleyelim. 25 santim düz örgü örmüşüm. Yani toplamda da 36-37 santim. Şimdi 105 ilmeğimiz vardı şişimizde. 52 şu ortada da bir tane ilmeğimiz. Bunu şimdi haroşa yapacağız. Şimdi 52 tane tersimizi öreceğiz. Evet, şu ortadaki tam bir ilmeğimiz. Onu bir ilmek haroşa örüyorum. Sonra tersime devam ediyorum. Bakın şurada bir ilmek haroşamız oluştu. Şimdi bir dahaki sıra sağından ve solundan 3 yapacağız haroşamızı. Bir dahaki sıra 5 yapacağız. Böyle böyle 11'e kadar şu arada bir 11 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Şimdi şu arada bir ilmekle başladık. Birer birer sağdan soldan artırarak 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğe çıktık. Şimdi reklam kola başlamadan önce her iki kenardan bir üçer ilmek keseceğiz. 1, 2 ve 3. 3 ilmek kestik. Gidiyoruz. Bu kenardan da 3 ilmeğimizi keseceğiz. Gelirken yine burayı 11 ilmek haroşa öreceğiz ve başa geleceğiz. Şimdi sadece 3 ilmek kestik. Soldan da 3 ilmek kestik. Bu 3 ilmeği kestikten sonraki diğer 3 ilmeğimiz haroşa. Bu kol boyunca haroşa olarak gidecek. Şimdi reklam kola başlarken baştan 3 tane haroşamı örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğin yanındaki 2 ilmeği direkt kesiyorum. Devam ediyorum örgüme. Bu arada aradaki haroşalarımız, yakanın ayıracağımız yerdeki haroşalar 11 ilmek. Bu 11 ilmeği de haroşa olarak yani gelirken 13 ilmeğe çıkacağız. Şu arayı örelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. Birden başladık, 11'e kadar çıktık. 11'i 2 sıra haroşa yaptık. 2 diş yani haroşa yaptık. Bundan sonra 13'e geçeceğiz. Şimdi 11 ilmek haroşamı ördüm.
Sonumuzda 5 ilmek kalana kadar örüyoruz bu sıramızı. Beş ilmeğimiz kaldı. Şu iki ilmeği şöyle düzelterek kesiyorum. 3 tane haroşamı örüyorum. Yine ters tarafta 3 haroşamı örüp geliyorum. Şu 11 ilmeği bu sefer birer tane daha alıyorum. 13'e çıkıyorum. Tekrar ön yüze geldik. Yine bu kol kenarımız hep devam edecek. 3 haroşamız, 2 3 tane haroşamı ördüm. Yine kesme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Şimdi aradaki 13 ilmeğim haroşa oldu. Bir ikinci kesmemizi yaptık. Bu arada da şu anda 13 ilmeğimiz haroşa. Artık daha fazla haroşa yapmayacağım. Çünkü 6 ayıracağım bunu. 13 ilmeği haroşa yapacağız. Geleceğiz diğer kolumuzda kesmemizi yapacağız. Böyle bir 2-3 tane daha kesme yapalım. 5'e tamamlayalım bunu. Evet, ortamız şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane haroşamız olmuş. 12 haroşa sıramız olmuş. Şimdi kolu keseceğiz ve aynı zamanda artık yakayı ayıracağız. Şimdi kol tarafından 5 kere kesmemi yaptım. Şu ortadaki haroşa sayımızı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra haroşamız olmuş. 13 ilmek var burada. Şimdi artık buradan yakayı ayıracağız. 6. kesmemi yapıyorum. 1 2 3 tane haroşamı ördüm. Kesiyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Yaka kenarlarını ben 6 haroşa yapacağım ama siz bunu 13'te değil 15'e kadar çıkıp 7 haroşa da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 şu da 6. haroşam. Şu ikisini birlikte alıyorum. Bir ilmeğimiz fazla çünkü. 6 2 4 6 2 4 6 da bu tarafta kaldı. Artık sol tarafa hiç gitmiyoruz. Dönüyoruz. Bir 2 3 4 5 ve 6 haroşamı ördüm. Sıra başına kadar normal tersimi örüyorum.
Şimdi 7. kesmemi yapıyorum. 3 haroşamı ördüm. Kesiyorum. Üç haroşa, 3 ilmek düz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33 tane düzümüz var arada. Yani şu haroşa ile şu haroşa arasında 33 ilmek düzümüz var. Şimdi artık yakayı da kesmeye başlayacağız. Şu 2 ilmeğimi düzeltiyorum ve kesiyorum. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Artık yakadan da bir keserek yaklaşık bir 15 tane falan 14-15 ilmek keselim. Kol tarafımızda 24 tane kesme yapana kadar devam edecek. Bu taraftan da bir yakadan keserek devam edeceğiz. 6 haroşamız. Başlarda 6 haroşa, kol kenarında 3 haroşamız var. Böyle bir devam edelim. Yani yakadan bir 14-15 tane, kol tarafından hep bir devam edelim. Evet, önümüz bitti. Kolumuzda 24 kere yandan kesme yaptım. 15 kere de önden kesme yaptım. Burada da 6 haroşamız, 3, 4, 10 ilmeğimiz kaldı. Bu önünün V'sini ben hani tek giysin diye yukarıdan açtım ama istiyorsanız daha aşağıdan da açabilirsiniz V'yi. Kenarının da bir tarafını bitirirken şöyle, hatta ipinden pay bıraktım ilave örebilirim diye. Bütün yakanın etrafını dolanacak şekilde 6 ilmeği haroşa olarak yürüttüm. Arkamı da bitirdim. Arkamda da burada arkada ilmek alırken 94 ilmek aldım aralardan atlayarak. Bitiminde de 40 ilmek kaldı. 24 tane kestim. Önce 3 kestim her iki kenardan. Sonra da 24 tane reklam kol olarak kestim. Ensemde de şurada 40 ilmeğim kaldı. Şimdi kolumuzun yapımına başlayalım. Kolumda kenarına oya yapmadım, motif yapmadım. Böyle renkli birkaç renk olarak şöyle tığlan oya yaptım. Onun için de 1, 2, 46 tane zincir çektim. Şimdi bunun üstüne dönüyorum. Dördüncü zincire ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hiç atlamadan yanındakine bir, onun yanındakine iki. Bir zincir çekiyorum. Buraları hiç atlamadan alttan bütün zincirleri dolduruyorum. İki tane trabzan yapıyorum.
Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Şu anda 6 tane oldu. Bir 21 tane falan böyle ikili trabzanlar yapacağım. Arada birer zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 tane trabzan yaptım ikili. Şimdi lacivert ipime geçiyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Şu kırmızı ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunun üstüne lacivertle 2 de boşluğa yaptım 4. Aralarda birer zincirli diğer boşluğa geçiyorum. Bu sırayı da lacivertle yapacağız. Sonra beyaz ipimi takacağım. Bir sıra beyaz, tekrar lacivert ve kırmızı yapacağım. Böyle yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 5 sıra ikili trabzan olarak gideceğim. Evet, kırmızıyla başladık. Lacivert, beyaz, lacivert ve kırmızıyla şöyle ikişerli trabzanlar yaptık. Şimdi burada da 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi dolayarak sık iğne. 2. Şu aralara bir tane yapıyorum. Tepelere birer tane, aralara birer tane.
Şimdi dolamalı sık iğne ile geldik. Artık normal sık iğneye geçiyorum. Yani bu kenar oyasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Artık lacivertle sık iğneye geçtim. Bunun üstüne de mesela bir sıra beyaz gideceğim. Bir sıra motifteki renklerden gideceğim. Şöyle bir 6-7 sırada sık iğne olarak gidelim. Yani bunu ister tek renkte gidebilirsiniz veya motifinizdeki renklerden de koyarak gidebilirsiniz. Şöyle bir kol ağzını oya olarak yapalım. Şimdi ben kırmızıdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra sık iğne gittim. Sık iğnem 60 tane sık iğne oldu. Tabii 60-61 de olabilir. Kolumuzun ağzı şöyle olacak. Şu şekilde. Bu kısmı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani renklere takılı kalmayın. Yani iki renkte yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla ipler kalıyor kenarda. Bunları saklayacağız. Şimdi ilk başladığımız yerden şuradan kolumuza ilmek alacağız. Bu dar bir kol. Tabi bedene göre siz şuradaki 21 tane yaptığımızı 24-25 yaparsanız daha bir geniş kol olur. Bedenleri de genişletebilirsiniz. Şimdi hemen şuradan bir, şöyle aralardan alıyorum 2, 3, bu şekilde şu kenardan bir ilmek alalım. İlmek 42 ilmek aldım. Şimdi kolumuza yine ters olarak başlayacağız. Ters tarafı düz örgü olarak devam edeceğiz. Yalnız bu 42 ilmeği her 6 sırada bir artırarak bir 62 ilmeğe kadar 62-63 ilmeğe kadar çıkalım. Yani bunu normal kol yapanlar bilirler. 6 sırada bir, 8 sırada bir kolumuzun genişliğine göre artıracağız. Ben 62-63 ilmek yeterli olacaktır. Daha sonra kol boyu olana kadar öreceğiz ve aynı diğer kol gibi bedenler gibi reklam kol olarak keseceğiz. Evet, 42 ilmek almıştık. Şöyle her 6 sırada bir, bakın şu yanlardan artırarak her iki yandan, yani şurada 62 ilmeğe çıktım. 62 ilmekten sonra da kol boyumu ördüm. Yine 3 ilmek kestim. 24 tane de yine reklam kol kesimini yaptım. Omuzumda da 10 ilmeğim kaldı. Kolumuzun ağzı şöyle birazcık geniş olacak. Şöyle. Dikerken de şöyle göstereyim. Çünkü bunu birkaç kere gösterdiğim için tekrar göstermek istemiyorum. Şu iki omzu birbirine denk getireceğiz. Şöyle. Bir şundan bir şundan bir şuradaki haroşanın dişinden alarak şu omuzların birleştirmesini yapacağız. Daha sonra da yakanın etrafındaki haroşayı yakaya dikip
kazağımızı bitireceğiz. Bunu çok teferruatla anlatmadım çünkü örgü bilenler zaten bunu çok rahatlıkla yapacaktır. Ben sadece motifle düz örgünün birleştirmesini göstermek istedim. Yani bu motifleri de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu sene çok moda çünkü motif ve buriz düz örgü olarak yapılmış kazaklar çok fazla var. Bu sadece size bir fikir olsun. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin.